Selam herkese. Tiranız Akademi'ye hoş geldiniz. Bu derste Naive Bayes sınıflandırmasını anlatacağım. Derse geçmeden önce eğer kanalımıza yeniyseniz en güncel derslerden haberdar olmak için abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Naive Bayes modeller yüksek boyutlu veri setleri için basit sınıflandırma algoritmalarıdır. Ayar için az parametre kullanıldığından dolayı bu modeller hızlı çalışır. Naive Bayes sınıflandırma Bayes teorisine dayanır. Özetle bu derste Gaussian Naive Bayes tekniği, çok kategori Naive Bayes tekniği ve hangi durumlarda Naive Bayes sınıflandırması kullanılır gibi konuları uygulamalar üzerinden anlatacağım. Derse başlamadan önce kanalımızda 400'den fazla eğitim videosu var. Özellikle Python eğitim derslerini ve kütüphanelerini şiddetle tavsiye ederim. Bu derslerin linklerine ulaşmak için videonun altındaki açıklamalara bakabilirsiniz. Hadi başlayalım. Scikit-learn'de 3 tane Naive Bayes sınıflandırma çeşidi vardır. Bunlar Gaussian, Bernoulli ve Multinomial Naive Bayes sınıflandırmalarıdır. Gaussian Naive Bayes sürekli veriler için, Bernoulli Naive Bayes ikili sınıflar için kullanılır. Multinomial Naive Bayes ise çok kategorili veriler için kullanılır. Bernoulli Naive Bayes ve Multinomial Naive Bayes genellikle text verilerini sınıflandırmak için kullanılırlar. Hadi önce Gaussian Naive Bayes'i yakından inceleyelim. Anlamak için belki de en kolay Naive Bayes sınıflandırması Gaussian Naive Bayes'tir. Bu sınıflandırmada öz niteliklerin normal dağıldığı varsayılır. Normal dağılım varsayımlarından dolayı bu modelde kullanılan bütün öz niteliklerin sürekli olması gerekir. Basitliği, hesaplama kolaylığı, iyi sınıflandırma performansı ve on binlerce öz nitelik ile başa çıkması modelin avantajlı yönleridir. İlk olarak kullanacağımız kütüphaneleri kısaltmaları ile import edelim. NumPy'ı NP kısaltması ile, Matplotlib'i PLT kısaltması ile, Seaborn'u SNS kısaltması ile ve sns.set komutunu yazarak bu hücreyi çalıştıralım. Ve kütüphaneler kısaltmaları ile beraber import edilmiş oldu. Grafikleri satır aralarında görmek için Matplotlib inline komutunu kullanalım. Şimdi make blobs veri setini düşünelim. Öncelikle bu veri setini Scikit-learn datasets'ten import edelim. From Scikit-learn datasets import make blobs seçelim. İçe aktaralım. Şimdi girdi ve çıktı verilerini x ve y değişkenlerine atayalım. İçerisine 100,2 yazıp centers argümanına 2 yazalım. Cluster std argümanına 1,5 yazıp bu komutu çalıştıralım. Ardından x ve y'nin saçılım grafiğini çizdirelim. Bunun için plt.scatter yazıp içerisine öncelikle x verisindeki birinci indeksi sahip öz niteliği yazıyorum. Renklendirme için c argümanına y yazıyorum. Noktaların boyutu için s argümanına 100 yazıyorum. CMap argümanına rd bu yazıp bu komutu çalıştırdığımız zaman grafik karşımıza geliyor. Böylece hızlı bir şekilde basit bir model oluşturduk. Burada öz nitelikler arasında kovaryans olmadan bir Gaussian dağılımı kullanarak veriyi sınıflandırdık. Her bir sınıftaki noktaların ortalaması ve standart sapmasını bularak bir model kurabiliriz. Öncelikle Scikit-learn Naive Bayes'ten Gaussian Naive Bayes'i import edelim. Daha sonra bu sınıftan bir örnek alıp model değişkeni atayalım. Girdi ve çıktı verilerini kullanarak modeli fit edelim. Süper! Modeli kurduk. Şimdi rastgele veriler üretelim ve bu verilerin sınıflarını tahmin edelim. Bunun için bir RNG değişkeni alıyorum. NumPy'daki random state metodunu kullanıp ardından bir x yeni değişkeni oluşturuyorum. Bu değişkenin değerleri için gerekli rastgele ifadeleri giriyorum. En son rng rand metodunu kullanıp içerisine
1000'e 2 yazıyorum. Mükemmel. Yeni veriler oluşturduk. Bu oluşturduğumuz verileri kurduğumuz modele göre tahmin edelim. Bunun için yeni isminde bir değişken alalım. Modelimizi yazalım. Predict metodunu çağıralım. Ve x yeni verimizi yazıp bu komutu çalıştıralım. Yeni verileri kurduğumuz modele göre tahmin ettik. Şimdi yeni verilerin grafikte nerelere düştüğünü görelim. Öncelikle veri setinde bulunan orijinal verilerin saçılım grafiğini çizdirelim. Bunun için yine biraz önce kullandığım komutu kopyalayıp yapıştırıyorum. Ardından lim isminde bir değişken alıp plt aksisi bu değişkene atıyorum. Daha sonra yine biraz önce kullandığım komutu yapıştırıp bu komutu yeni veriye göre düzenliyorum. C argümanına tahmin ettiğimiz yeni verisini yazıyorum. S argümanına, yani noktaların büyüklüğü için kullanılan S argümanına 20 yazıp en son noktaların görünümü için alfa argümanına 0.2 yazıp en son plt aksis yazıp içerisine lim yazıyorum. Bu komutları çalıştırdığımız zaman gerçek veri noktaları ve tahmin edilen veri noktaları karşımıza geldi. Dikkat ederseniz kalın renkli noktalar elimizdeki gerçek verileri, soluk renkli noktalar da tahmin ettiğimiz verileri gösteriyor. Güzel bir sınıflandırma yapıldığını söyleyebiliriz. Çok kategorili Naive Bayes, Gaussian Naive Bayes gibi çalışır. Fakat bu modelde öz niteliklerin çok kategorili dağıldığı varsayılır. Kesikli veriler için genellikle bu sınıflandırma kullanılır. Çok kategorili Naive Bayes en sık tekstlerin sınıflandırılmasında kullanılır. Yani öz nitelikler tekstteki kelimelerin sayısı ile ilişkili ise bu model tercih edilebilir. Bunu göstermek için scikit-learn'deki datasets'ten fetch 20 Naives Groups veri setini import edelim. Daha sonra veri setini data isminde bir değişken atayalım. Daha sonra hedef değişkenindeki kategorilerden birkaç tanesini seçip kategoriler değişkeni atayalım. Train, yani eğitim ve test verilerini oluşturalım. Bunun için fetch 20 Naives Groups yazdıktan sonra subset train categories argümanına kategoriler yazalım. Ardından test verisini oluşturalım. Bu ifadeyi kopyalayalım. Aşağı kısma yapıştıralım. Subset kısmına test yazalım. Mükemmel. Eğitim ve test verilerini oluşturduk. Şimdi eğitim verisindeki 5. teksti görelim. Bu veri seti sınıflandırma ve kümeleme gibi makine öğrenmesi tekniklerinin test uygulamalarında kullanılan popüler bir veridir. Veri seti 20 farklı konuda haber yazıları içeriyor. Makine öğrenmesinde bu veri setini kullanmak için her bir string'in içeriğini bir sayısal vektöre çevirmemiz gerekiyor. Bunun için tfit vectorizer kullanılır. Öncelikle bu sınıfı import edelim. From scikit-learn yazıp ardından feature extraction.text yazıp tfit vectorizer sınıfını import edelim. Çok kategorili Naive Bayes sınıfını import edelim. Ardından scikit-learn pipeline'dan make pipeline import edelim. Daha sonra make pipeline'ı kullanarak model oluşturalım. Model eşittir make pipeline yazıp tfit vectorizer yazıp daha sonra Naive Bayes tahmincisini yazalım. Bu komut çalıştırdığımız zaman model değişkenimiz oluştu. Daha sonra eğitim verilerini kullanarak modeli fit edelim. Süper. Model oluşturduk. Bu modeli kullanarak test verisindeki değerleri tahmin edelim. Bunun için predict metodunu çağıralım. Etiketler isminde bir değişken alalım. Ardından model predict yazıp içerisine test verisini yazalım. Bu komutu çalıştıralım. Ve test verisi için etiketleri tahmin ettik. Şimdi modelin performansını değerlendirelim.
test verisi için gerçek ve tahmin etiketleri arasındaki confusion matris'e bakalım. Öncelikle scikit-learn matrix'ten confusion matrix'i import edelim. Scikit-learn matrix yazıp confusion matrix'i import edelim. Bu matrisi text.target ve etiketler verileri için kullanalım ve bunu da mat değişkenine atayalım. Seaborn'un meetMap metodunu kullanarak gerçek ve tahmin değerlerin grafiğini çizdirelim. cnc.heatmap yazıp içerisine gerekli argümanları yazalım. Daha sonra eksenleri isimlendirelim. X ekseni için gerçek değerler, Y ekseni için de tahmin etiketleri yazalım. Ardından bu komutları çalıştıralım. Grafik karşımıza geldi. Bu grafikte örneğin Computer Graphics olan kategori 344 tanesi doğru olarak tahmin edilmiş. Mesela Science Space kategorisi 364 tanesi doğru olarak tahmin edilmiş. Örneğin 13 tanesi yanlış tahmin edilmiş. Hristiyanlık ile ilgili konuşmanın 392 tanesi doğru tahmin edilmiş. Son kategori tam olarak doğru tahmin edilmemiş. Model Hristiyanlık hakkında konuşma ile bölge hakkında konuşma arasında karışıklık yaşıyor. Herhangi bir string'in kategorilerini belirlemek için bir tool'a sahibiz. Şimdi predict metodunu kullanarak bir string'in içeriğini tahmin etmek için fonksiyon oluşturalım. Bunun için def predict kategori yazıp içerisine s train eşittir train, model eşittir model yazalım. Daha sonra bir pred değişkeni alalım. Model predict içerisinde s yazalım. Return anahtar kelimesini kullanıp train target names yazıp içerisine pred 0 yazalım. Bu komut çalıştırdığımız zaman fonksiyonumuz oluştu. Şimdi bir string'in sınıfını tahmin edelim. Örneğin discussing İslam, ateizm yazıp bu komut çalıştırdığımız zaman dikkat ederseniz bu yazının Hristiyanlıkla ilgili bir konu olduğu tahmin edildi. Örneğin başka bir yazı yazalım. Determining the screen resolution yazıp bu yazının kategorisini tahmin edelim. Bu komut çalıştırdığımız zaman bilgisayar grafiği ile ilgili kategorisi ekrana yazıldı. Yazılan yazıların kategorilerini belirleyen bir fonksiyon oluşturmuş olduk. Ne zaman Naive Bayes modeli kullanılır? Şimdi buna bakalım. Naive Bayes sınıflandırmasında veri hakkında katı varsayımlar olduğundan dolayı genellikle karışık modeller için kullanılmaz. Bu sınıflandırmanın avantajları hem eğitimde hem de tahmin yapmada çok hızlıdır. Yorumlanması kolaydır, çok az ayar parametresine sahiptir şeklinde söyleyebiliriz. Naive Bayes sınıflandırması başlangıç için iyi bir seçimdir. Bu sınıflandırma iyi çalışırsa şanslısınız. Çünkü problem hızlı ve kolayca çözülür. Eğer bu model iyi çalışmazsa o zaman daha karışık modeller denemelisiniz. Peki Naive Bayes hangi durumlarda iyi performans gösterir? Öncelikle naive varsayımları veriyle uyuşuyorsa, model kompleksliği daha az önemli olduğu zaman, kategoriler iyi bir şekilde ayrılmışsa ve yüksek boyutlu veriler varsa bu durumlarda Naive Bayes modeli iyi çalışır. Naive Bayes sınıflandırması ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım yararlı bir ders olmuştur. Dersimizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Adettendir. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve arkadaşlarınız ile paylaşmayı unutmayın. Durun hemen ayrılmayın. Kanalımıza 400'den fazla eğitim videosu var. Özellikle Python ve kütüphaneleri derslerini şiddetle tavsiye ederim. Bu derslerin linklerine videonun altındaki açıklamalardan ulaşabilirsiniz. Gelecek derste buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.